Herkese selamlar, hoş geldiniz arkadaşlarım. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Hazır ustaların sesi durmuşken acayip bir ses vardı yine sabahtan beri kırma dökme vardı. Dedim videomu açayım. Şu anda makine sesi durdu. Yoksa video konuşulacak gibi değil. Geçen de söyledim. Patlıcan oturtma yapacağım. Şöyle kıyma çıkarttım, suya koydum da. Canım böyle bol soğanlı oturtma istedi. Yanına da tereyağlı makarna yaparım. Saat 3'e geldi. Duru'yu aldım geldim. Karnım tok dedi. O yüzden şu an bir şey yemeyecekmiş. Biraz tuz koyalım. Beklesin o. Kıyma çözülene kadar. Patlıcanları koyduğum kendi suyunda bayağı bir kavuracağım bunu. İyice söndükten sonra sıcak su ekleyeceğim. Şuraya da makarna koydum. Yarım paket makarnalarım vardı, 2 tane. Onları birleştirdim. Şöyle buğulu buğulu pişsin bakalım. İki üç tane sarımsak doğradım ya, o kadar güzel kokuyor ki soğanı kavururken. Yemeğin artık suyunu verebilirim. Bakın burada ne var? Sabahtan kalan çay demim. Çaydanlıkta kalan çay demini aldım. Ani bir kararla çaylı kek yapayım dedim. Üstüne şöyle çikolata sosu döküp yeriz vallahi. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı yağ, bir su bardağı da çay demi var. 3 yumurta var. Kabartma tozu, vanilya var. Bir de kakao kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar. Bu böyle arkadaşlarım. Senelerdir yaparım bilirsiniz. Uzun zamandır yapmadığımı fark ettim. Bir anda şöyle çaydanlığı boşaltacaktım. Dedim Elif, bir çaylı kek nasıl iyi gider. Kekim fırına girmeye hazır. Fırında çalıştırdım. Şöyle biraz damla çikolata serptim. Keki fırına koydum. O sırada makarnayı da tereyağla, kaşarla sosladım. Yemek pişmişti zaten. Maydanozunu doğradım. Çok güzel görünüyor. Bunun suyunu çok seviyorum. Domates salatasıyla birlikte. Suyuna bayılıyorum. Burada da kaşarlı, tereyağlı makarnamız var. Tel kaşarlarım vardı. Onları bıraktım üstüne. Güzel karıştırdım. Şu dibine saranlar kaşar yani. Böyle. Kızlar yerler hatta şimdi bundan. Şurada da dün yapmış olduğum domates çorbam var. Yarım tencere var arkadaşlarım. Bugün böyle olsun.
Çaylı kekim çok güzel kabardı yine. Birazdan çıkartırım. Burada biraz soğusun. Kekimi çıkarttım. Beni hiç yanıltmayan kek kalıbım senelerdir şu Emsa'nın emaye kek kalıbı. Valla hiç bunda sıkıntı yaşamadım yani. Şunlar da şeker. Dibine ben şeker serperim mutlaka. Şöyle bir dilim keselim sıcağıyla. Tabii ki çayla yiyeceğim de kesmeden duramam şimdi biliyorsunuz. Bak sünger gibi. Bakar mısınız? İçinde çay olduğuna asla anlamazsın. Hiç çay tadı falan gelmiyor da çok yumuşak böyle top kek gibi bir kek oluyor. Varsa ceviz içi de ekleyin hatta hamuruna. Bildiğiniz o markette satılan top kek yani. Enfes olur. Saat 5'e geldi. Ekmek almaya çıktım. Rıza'ya dedim ben alırım diye. Oradan da bir kayınvalideme uğrayacağım. Şöyle kek koydum 5-6 dilim. Kek de bırakayım ona. Markete gidiyorum. Ekmek aldım. Pirincim falan yoktu. Onları aldım. Şimdi kayınvalideme uğrayıp keki bırakayım. Oradan da eve. Eve geldim arkadaşlarım. Benim peşimden de şimdi Rıza geldi. Neyse yemeklerin altını yaktım. Hem makarnanın hem patlıcan yemeğini. Domates salatası yapacağım. Bu ara domates salatasız yemek yiyemez olduk. Suyunu da bir de ekmekle banılıyor onun. Pembe domatesten de güzel oluyor biliyorsunuz. Az bir salata yapayım. Karnımızı doyuralım. Yemek faslını bitirdik arkadaşlar. Valla bir ağırlık çöktü aslında bana da. Çay da demini almış. Şuna da şöyle sos sıktım. Duble çikolatalı oldu. Ne güzel yiyorum. Yarınlar yokmuşçasına bu ara valla. Neyse. Şöyle bakalım. Ay. Çaylı kek çok severim. Rıza'nın kakaolu yemiyor normalde. Şimdi bir dilim ona da verdim. Nasıl? Yani normalde kakaolu yemiyor böyle şeyleri de. Dedim soslu ye işte çayla. Bakayım. Çok güzel. 3. bardak çayımı doldurdum. Rıza dedi ki şu dün annenden getirdiğimiz zebralara dedi bakalım çocuk odasına. Camı silecektim güya bugün. Dedim ki ben camı silmedim. Şimdi silersin diyor. Saat ne fark ediyor diyor da. Saat 7'ye geldi. Neyse bir şey olmaz. Sileriz. Bir indirsiniz şeyleri. Hem tülü hem storları yapabilecek mi? Yapamazsam dedim şu toprak perdedeki Emre'ye rica ederim de takı verir dedim. Normalde aparatları falan var ama. Yani sıfır zebra yaptırıp kullanmayan da annem yani o da ilginç. Bunları bir de kaç senedir saklamış. Nereden almış bunu? Yaptırmış perdeciye. Çarşıdaki topraklar var ya. Yaptırmış. Kullanmamış. Şu bulaşıkları halledeceğim birazdan. Şuna bakalım da. Şu tülü çıkartalım önce. Camda neyse. Çok kirli mi? Kirli tabii. Böyle yapmam lazım. Evet korniş düşüyor bizim ya. Onu bir de kaç kere taktım. Hani Neyse. Olmazsa da perdeyi yıkarım artık. Targatta yapıldığında çıkıyor. Perde zaten kirlenmiştir. Aynen. Şu korniş şuradan düşüyor bakın. Şu yayları genişlemiş de. Halbuki yeni kornişti. Camda maşallahı var. Sileceğim. Bir baksın da oluyor mu diye. Hemen şu camı temizleyeyim. Burayı oldu yani biraz silmediğim. Diğer camlarım temiz de. Burayı silmemiştim. Zebraların aslında rengi falan her şey çok güzel oldu ama çok aralık var arasında. Buraya böyle bütün zebra lazım. Yoldan çünkü görünür içerisi. Çocuklar hani üst falan değişiyorlar. Olmaz böyle çok ayrık görünüyor. Kasaları şu yer yön de değişikliği yaptık ama yine de ortası illaki böyle oluyor. Yoksa modeli rengi başlıklara da uydu. Çok güzelmiş ama bunları artık köyde falan değerlendireceğiz yani. Yoksa şeyi güzelmiş ya. Çok beğenmiştim. Keşke bütün olsaydı. Şu arasındaki lacivert çizgiler de şuna uydu. Sanki var ya buraya göre hani rengi seçilmiş gibiymiş ama olmadı. Ben şimdi camını sileyim. Camı çok kirli. Tülünü de yıkamaya atayım da. Tülü geri asacağız. Torlarını geri asacağız.
Bunlar da çıkacak arkadaşlarım. Bayağıdır da uğraşıyor deminden beri valla. Bayağı bu korniş sıkıntılı ya. Kornişi önce bir tekrar vidaladı, bir şeyler yaptı. Ağır geliyorlar kornişe maalesef. Böyle oldu, üzüldüm. Neyse, tülümüzü yıkayalım. Rıza yeni zebraları çıkardı da tülü yıkanıyor. Şimdi storlarını takacağız mecbur. Onlar çiğ değil zaten, çok kirli değiller. Geri takacağız mecbur yani. Olmadı. Üzüldüm. Vallahi olmadı. Akşam da cam siliyorum yalnız. Şöyle camını tertemiz yaptım. Şimdi storları taksın. Biz demindir oda temizliyoruz arkadaşlarım. Bazaları çektik. Arkalarını komple temizledik. Süpürdük, sildik. Bu perdeleri astı tekrar geri. Tülü yıkanıyor zaten. Tülünü de yatmadan takar. Birazdan biter zaten o. En azından oda temizlenmiş oldu. Toz içindeydi yine. Vallahi sanki hiç yapılmıyormuş gibi. Camı epeydir silmedim ama buraları yapıyordum tabii. Gene de toz küpür arkadaşlarım. Neyse. Akşam. Saat 9 oldu arkadaşlarım. Bakın en son perdeyi taktırırsa akşam temizliği oldu. Ve dedim ki Elif yıkamışken halıları da yıka. Halıları attım, onlar yıkanıyor şimdi. Yarına kururlar. Şu an burası mis gibi yumuşatıcı kokuyor. Tertemiz olmuş. Bir süre daha bu tülü kullanacağız yani. Anne. Böyle çift çekim. Bak deniyorum. Telefonda denememiştim ya. Çok güzel. Öyle temiz olduğunu böyle temiz kokuyor. Son olarak da yollukları çıkardım makineden. Şimdilik kapılara astım. Gündüzde güneşe koyarım balkona. Tertemiz çıktılar arkadaşlarım. Bunlar leke tutmuyor zaten. Bu yolluklarımı seviyorum. Mutfakta, banyoda. En son işte bunları kızların odasına almıştım. Bir tane yine böyle yolluk anneme vermiştim. Bunlar iyi çıktı. Kuruduktan sonra süpürünce falan şeyi gidiyor zaten. Kırışıklığı gidiyor. Öyle. Bugün vallahi akşam kızların odası temizlendi. Hiç yoktan. Şöyle dedim artık videomu da kapatayım. Bugün öyle çok bir şey yapamadım ama evdeydim. Akşam bir ara dedim ki hem yürüyüş yapayım hem AVM'ye doğru mu insem dedim. Sonra o işlere daldık işte. Hani store'un peşine düştük. Olmadı o zebralar. Yani aralık çok görünüyor. O gene en iyi orası tül herhalde. Siz zaten demiştiniz bana zebra kullanışlı olmaz çocuk odasına diye ama bir heves ettiydim. Olmadı. Onları yine paketledik. Artık köye götürürüz. Bir yerde kullanılır. Odalarda kullanılır en azından. Mutfakta veyahut da. Yani
Anacığım saklamış, onları yaptırmış, kullanmamış ama tam da odaya rengi uyduydu aslında. Merhaba. Merhaba tatlım, ne yapıyorsun? Kankisiyle konuşuyor deminden beri. Bitti mi sohbetiniz? Daha bitmedi mi? Ben dolabımı temizlemeyi düşünüyorum. Bu saatte. Ben 2 haftada dolabımı hallediyorum. Evet. Çamaşır katlamaya bayılıyor. Baba, Çok değişik huyları var ya. Yani ben de temiz, düzenliyimdir ama bununkisi bambaşka bir boyuta doğru gidiyor yani. Sürekli çamaşır katlamak istiyor. Düzeltme böyle. Bir akımlar izliyor, bir şeyler yapıyor. Kokular sıkıyor çamaşırlara. Oda kokularını alıyor, kendi odasına koyuyor falan. Çok heves ediyor öyle şeyle. Temiz kıyafet, temiz, düzenli böyle. Bilmiyorum, öyle gider herhalde. İçinden geliyor yani. Neyse, ne diyordum? Ne diyordum ben? Zebraya heves ettim, olmadı. Onu diyordum. Uğraştı biraz. Neyse, camı silinmiş oldu. En azından bazaların altlarını çektik, sildik, süpürdük. Halılar yıkandı, perdesi yıkandı, mis gibi asıldı. Böyle bir akşam temizliği oldu. O yüzden AVM'ye falan da gitmedim yani. Gidecektim, şöyle bir dolaşacaktım aslında. Gratis'te bugün indirim var diyorlardı. %80 şeyde görmüştüm Instagram'da ama dedim akşama kalmazdı bir şey. Raflar boşalmıştır. Online'dan da hiç böyle bakmadım yani, uygulamasını indirip. Neyse, inmedim. Yarın ola hayrola. Yarın herkes evde. LGS sınavı var ya, hafta sonu. Okulları hazırlayacaklar. Sanırım Türkiye genelinde zaten okullar yarın yok diye biliyorum, her yerde. Hepimiz evdeyiz. Rıza da izinli. Bu hafta cuma, cumartesi izinli. Yine haftaya dönüyor izni. Pazar, pazartesi yapacak artık. 4 haftada öyle yapacak. Bu iş yerini kapanmıştı ya Rızaların, bu mahalledeki. Buraya daha tadilat başlamadı. O 2-3 sene sürer. Kozlu'da epey bir kaldı. Bak, 7-8 aydır Kozlu'da Rıza. Yerinden memnun ama şimdi şu Azraların okulunun orada bir gençlik spor yapıldı. Oraya bir verirlerse çok iyi olacak. Eve yakın olacak yani. Mesela o yüzden Kozlu'da olduğu için izin günleri böyle değişiyor. 4 hafta böyle oluyor. Cuma, cumartesi oluyor. 4 hafta pazar, pazartesi olacak. Ama buradayken mesela hep hafta sonları, yani cumartesi, pazar evdeydi yani. O yüzden bu tarafa gelirse çok iyi olacak. Benim için de iyi olur. Hafta içi araba lazım olduğunda en azından yakın olur burası. Hafta içi çünkü o Kozlu'dan ben aracı alamıyorum yani. Diyorum ki ona, bak kaç günden beri arabada sürmedim. En son diyorum köyden gelirken sürdüydüm. Bir daha da fırsatım olmadı. Yarın bakalım bir şeyler yapar mıyız, yapar mıyım bilmiyorum. Şimdiden hayırlı cumalar hepinize. Kısmetse yarın görüşürüz. Bu arada çaylı kek muhteşemdi. Üstüne çikolata sosuyla çok iyi gitti. Çaylı keki deneyin arkadaşlar. Ben yıllardır yaparım. Eski takipçilerim bilirler. Çok yapardım yani. Damla çikolata üstüne çok yakışıyor. Ama üstüne bu damlatan çikolatalardan da yapınca, akıtınca da harika oldu gerçekten. Bir dilim daha yedim yani sonra ben. Vallahi bir tane daha yedim. Kızlar da yediler bayağı. Kayınvalideme de götürmüştüm. Neyse, onu denersiniz. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.